Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Cordoba'dayız. Şu anda avlusunda bulunduğumuz yerde Kurtuba Camii. Kurtuba Camii içerisinde katedral olan tek cami olma özelliği de taşıyor. Bugün sizinle birlikte biraz Cordoba sokaklarında dolaşacağız. Size biraz da Kurtuba Camii'nin içerisini göstermeyi düşünüyorum. Ama öncesinde biz bugün buraya nasıl geldik size ondan bahsetmek istiyorum. Biz bugün Sevilla'dan Cordoba'ya tren kullanarak geldik. Tren içinde Omio uygulamasını kullandım. Genellikle yurt dışında seyahatleri planlarken Omio uygulamasını kullanıyorum. Eğer araç kiralamadan buraya gelirseniz siz de Omio uygulamasını kullanarak tren biletleri, otobüs biletleri, uçak biletleri gibi biletler alabilirsiniz. Aynı zamanda size bu videonun altına bir de kod bırakacağım. Oradan üye olan herkese 10 euroluk bir indirim tanımlanıyor. İkinci seyahatinizden itibaren indirim aktif hale gelecek. Siz de aşağıdaki linki tıklayarak indirimden yararlanabilirsiniz. O zaman hadi şimdi sizinle Cordoba'yı gezelim. Tren garında Cordoba'da indikten sonra bizim ilk işimiz Kurtuba Camii'ne gitmek. Oraya gitmek için de biz 3 numaralı otobüse bineceğiz. İndikten sonra da bir 7 dakika kadar yürümemiz gerekiyormuş. Burada gördüğüm kadarıyla Uber çalışmıyor. Onun dışında da farklı bir alternatif bulamadık. Otobüse binmeye karar verdik. 3 numaralı otobüs de geldi. Şimdi buna biniyoruz. Biletler 1,60 euro. Otobüs şoföründen de alabiliyorsunuz. Otobüste böyle. Cordoba sokaklarında dolaşıyoruz şu anda. Sokakları çok tatlı. Kurtuba Camii'nin içerisindeyiz. İspanyollar tarafından Mezcuta Katedral olarak bilinen Kurtuba Camisi 8. yüzyılın sonlarına doğru yapılmış. O dönemden günümüze kadar kalan en eski yapılardan biri. Kurtuba Camii'nde görmeniz gereken en önemli yerlerden biri bence mihrap kısmı. Atnalı şeklinde yapılmış. Oymalı mermer mihrabı bugünkü camiler arasında en güzel mihraplardan biri. Duvarlarda küfi yazılar lacivert zemine altınla yazılmış. Cordoba şehrinde Kurtuba Camii, Vadil Kebir Irmağı'nın kenarında bulunan dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biri. Ayrıca cami olarak yapılıp içerisinde katedral bulunan dünyadaki de tek yapı. Çünkü bu arada şu arkamda görmüş olduğunuz kısma katedral kısmı inşa edilmiş. Avlu kısmını ayrıca ücretsiz olarak gezebilirsiniz ama caminin içerisine girmek için ya kapıdaki otomatlardan bilet almanız ya da bizim gibi internetten bilet almanız gerekiyor. Camiye sonradan eklenen katedral bölümündeyiz. Burası da oldukça gösterişli. Caminin belli sütunları kesildikten sonra katedral eklenmiş ve belli bölümlere eklenmiş. Yapıldıktan sonra burayı Hristiyanlar ele geçirince burayı bir katedrale çevirmek için zaman içerisinde farklı eklemeler yaparak büyütmüşler bu yapıyı. Yani bu yüzyıllar içerisinde genişleyerek büyüyen bir yapı aslında. O yüzden birçok yerinde farklı dönemlere ait izler görmeniz mümkün. Bahçe kısmına çıktığınızda da çok güzel portakal ağaçlarının altında böyle mis gibi kokularla vakit geçirebilirsiniz. Dediğim gibi bu kısmı gezmek ücretsiz. İçeriye bilet alarak girmeniz gerekiyor sadece. Hemen arkamda da bir tane çan kulesi bulunuyor. Burası bayağı eski, bayağı da güzel. Özellikle Kurtuba Camii'nin içerisinde inşa edilen katedralle birlikte gerçekten çok farklı bir görünüme kavuşmuş. Burası ilk önce bir tapınakmış. Daha sonra kilise yapılmış. Kilise üstüne Emeviler geldiği dönemde yıkıp cami yapmışlar. Camiyi genişletmişler zaman içerisinde. Bir süre sonra burayı tekrar Hristiyanlar alıyor. Onlar da camiyi bozmak yerine ona eklemeler yaparak kiliseye, katedrale çevirmeye karar veriyorlar. Aslında
Aslında böylece birçok dinin bir arada bulunduğu güzel ve gezilmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir yapı haline gelmiş. Tabii ki hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir ibadet merkezi burası. O yüzden çok kalabalık. Öğlen saatlerine gelmeyin. İnanılmaz kalabalık oluyor. İlk açıldığı saatlere gelmenizi, hafta sonlarından kaçınmanızı tavsiye ederim. Hadi o zaman şimdi camiyi gezdik. Kurtuba sokaklarında dolaşalım. Cordoba sokaklarında dolaşıyoruz. Sinagoga doğru gidiyoruz. Bugün inanılmaz bir yoğunluk var ve herkes böyle bir elbise giymiş, şu arkamdaki kızlar gibi ve o şekilde dolaşıp fotoğraf çekiliyor. Onun da nedenini bilmiyorum ama normalde Mayıs ayında burada bir çiçek festivali olduğunu biliyorum. Belki bugüne özgü bir şeydir. Her yerde zaten o tarz kıyafetler de satılıyor bu arada. Sokakları çok renkli. Mayıs ayında özellikle saksıların içerisindeki çiçeklendirmeyle bence gayet güzel gözüküyor. Sadece işte kalabalık görüyorsunuz olması bayağı bir can sıkıcı. Ama biz Cordoba'yı sevdik. Böyle beyaz evleri ve rengarenk sokakları var. Bu arada çok fazla hediyelik eşya var burada satılan. Onları dolaşarak kendinize güzel eşyalar bulmanız mümkün. Pepe de la Juderia. Burası 2024 Michelin yıldızlı bir restoran. Şu anda Kurtuba Camii'nin etrafındaki Yahudi mahallesinde dolaşıyoruz. Yahudi mahallesinde dolaşırken böyle güzel yapıları da görmeniz mümkün. Şu anda Cordoba Sinagog'un içerisindeyiz. Burası İspanya'daki en iyi korunmuş 3. sinagog. Aynı zamanda Endülüs bölgesindeki de tek sinagog. Mağrip stilinde inşa edilmiş. Zaten duvarların detaylarına dikkatlice bakarsanız bu stili göreceksiniz. Hadi şimdi size etrafı göstereyim. Cordoba'da Mayıs ayında bir festival düzenleniyor. Bu çiçek festivalinde bütün avlular bu şekilde saksılarla süsleniyor ve daha sonra da bir birinci belirleniyor. Biz de şimdi gelmişken böyle güzel avluları size göstermek istedim. Burada da bu şekilde size şimdi adını alta ekleyeceğim bir sokak var. Tam böyle bir kule manzaralı ve çiçeklerle süslü. Şu anda sokak tamamen dolu. Burası fotoğraf çekilme ve video çekilme noktası. Buraya kesinlikle uğrayabilirsiniz. Aynı zamanda burası da çok güzel bir meydan. Bu sokaktan da girdiğiniz zaman güzel fotoğraf açıları yakalayabilirsiniz. Tabii gördüğünüz gibi bir sıra beklemeniz gerekiyor. Ama asıl manzara ise tam şu aradan gözüken katedral manzarasıyla sokak çok tatlış gözüküyor. Cordoba gezimizin şu anki durağında Roma Köprüsü var. Burası aynı zamanda Game of Thrones'un 5. sezonunda Volantis'in uzun köprüsü adıyla kullanılmış. Belki hatırlayanlarınız vardır o görüntüleri. Roma Köprüsü Roma döneminden kalan bir köprü. Milattan önce 1. yüzyılda inşa edildi ve yaklaşık 20 yüzyıl boyunca şehirdeki tek köprü olduğu için önemli bir kapı var. Köprü kapısı, yani Puerta del Puente deniliyor.
Burası da 16. yüzyılda Antik Roma ve mağribi kapıları üzerine inşa edilmiş. Oldukça estetik olduğu söyleniyor. O tarafa daha gitmedik. Köprünün sonundaki Calahorra Kalesi de köprü kadar yaşlı olmasa da Orta Çağ döneminden kalmış bir kale. İçerisinde bir tane de müze bulunuyormuş. Kişi başı girişte 5 euro. Burası Kurtuba Camii'nden sonra ziyaret edebileceğiniz Cordoba'da önemli yerlerden biri. Zaten Cordoba'da çok fazla gezilecek bir yer yok açıkçası. Sokakları çok güzel ama önemli yapıları az kalmış. O nedenle ben de zaten hava çok sıcak, çok fazla bir yer gezemedim. Gezdiğimiz sokakları size de göstermeye çalıştık. Caminin içerisinde zaten bol bol çekmiştim. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Şu anda gördüğünüz köprünün son tarafındaki yerde Calahorra Kalesi, biraz önce bahsettiğim yer. Köprü de bu şekilde çok güzel gözüküyor. Oldukça da büyük bir nehir üzerinde kurulmuş. Nehrin hemen kenarında ise muhtemelen değirmen olarak kullanılan bir yapı var. Üstünde bir su çarkı hala duruyor ama yapının bir kısmı yıkılmış ve şu anda herhangi bir faaliyeti yok. Burası da Roma Köprüsü'nün hemen karşısındaki yer. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Burası da meşhur kapısı. Hemen zaten devamında. Roma Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bugün muhtemelen festival var ve festivalde tahminen köprünün diğer tarafında herkes giyinip o tarafa doğru yürüyor. Ama artık dönmemiz gerektiği için biz o tarafa gitmeyeceğiz. Şu anda rengarenk giyinmiş kızları gösteriyorum size. Cordoba'da 26 Nisan ile 26 Mayıs arasında bir festival düzenleniyor. Bir bahar festivali. Sanıyorum bu kadar çok kişinin de bu şekilde renkli giyinmesinin sebebi de o bahar festivalini temsil eden bir gelenekten kaynaklanıyor. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Şu anda hava yaklaşık 25-26 derecelerde ama inanılmaz sıcak hissettiriyor. Mayıs ayında olmamıza rağmen ben kendimi gerçekten Ağustos'ta falan sandım. Ya buraya yaz aylarında gelmeyi düşünenler varsa bir kez daha düşünsün. Bence burada gezmeniz pek de mümkün olmayacak. Çok çok sıcak. Akşam saatlerini tercih edebilirsiniz ya da böyle erken saatlerde gelmeyi tercih edebilirsiniz. Bunu da buradan size bilgi olarak aktarmak istedim. Biz günübirlik geldik ve inanılmaz bir sıcakla karşılaştık. O yüzden tahmin ettiğimden daha az yer gezebildik. Gelmeyi düşünenler varsa sıcak havalara dikkat etsin. Cordoba videomuzun sonuna geldik. Hemen arkamda da Cordoba Camisi'ni görüyorsunuz. Köprünün üzerinden de ben de size artık veda ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Eğer merak ettikleriniz varsa yorum olarak da aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki durağımız Granada olacak. Elhamra Sarayı'nı gezeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.